Sapanca Ankara arası otoyolda bir performans sürüşü yapacağım. Her zamanki gittiğimden daha agresif süreceğim. 4 kilometre otoyola kadar yol kat ettim. 9.9 litre ortalama var şu anda. Yolu normal kullanımda işte saatte 110 kilometre hızla kullandığım zaman 6.3 ile 7.1 litre arası bir ortalama tüketimim oluyordu. Şimdi tabii ki daha fazla çıkacak. Çünkü daha hızlı gideceğim. Adaptif hız sabitleyici çoğunlukla kullanacağım. Şu anda 130'a sabitledim. Bir de adaptif hız sabitleyicinin modları var. İşte Eco, Standart, Dinamik, bir de konfor modu var. Standartta aracın normal modu. Dinamik aldım daha agresif geçişler hızlı olsun diye. O da tabii yakıt tüketimini artıracak. Klima açık. Klimayı da hiç kapatmayacağım. Tek kişiyim ama bagajım koltuğa yatırdım. Bagajım full dolu. Yani 2 kişi ağırlığında bagajımda yük var. Onun için aracı yani boş farz etmemek lazım. Özellikle Bolu Dağı yokuşundaki performansı bakalım ne olacak. 46 kilometre yol geldik. Şu anda 8.6 ortalama var. Yani her zaman kat ettiğim ortalamadan daha fazla. 130'un altına düşmüyorum. Çoğunlukla sol şerit. Yol sesi çok alıyor. Yani arabada işte şurada arkadan da Mercedes geliyor. Focus yolu tıkamış. Gördünüz. Asfalt kalitesinin bunda etkisi çok fazla. Tırtıklı yere geçince yani şurada çok acayip yol sesi oluyor. Düz yolda 9 litre yaptık. Şimdi yavaş yavaş tırmanacağız. Herhalde Bolu Dağı yokuşunda 11 litreleri, yokuşun bitiminde 11 litreleri görürüz. Bugün selektör yapılan değil, selektör yapan araç modundayız. Yani motor sesinden rahatsız olmuyorsanız performans işte. Yani performansından şikayetçi olan bekliyor ki işte bir anda 130'dan 160'a anlık hemen yükseldik ya. Gazdan ayağımı çekmesem maksimum hızı çok kısa sürede ulaşırım. Tabii bütün bu ani hareketler yakıt tüketimini
oynatıyor. 9.2. Adaptifle gitsem de hızlanmalarda gaza yükleniyorum. Frene basarsanız adaptif devre düşük alıyor. Gaza bastığınız zaman sıkıntı yok. Ayağınızı çektiğiniz zaman ayarladığınız hızla döner. Uludağ viyadüklerine geldik. Adaptifi de kapattım. 9 litrede ortalama var. Hızımı düşmeden gitmeye çalışacağım. Devirlerde şu anda 3000 biraz düz burası. %4 iyiyim. Şimdi başladı. 4000 devirler, 5000 devirler. Devirle gidiyoruz. Hız 125. Virajlardan dolayı mecburen biraz hızımızı düştük. 115. Ama yine de 4000 devir. Ama tip gaz yapmamıza da gerek kalmadan gidiyoruz. Bir sıkıntı olmadı ya.
9'dan 11'e çıkar diye düşünüyordu ama değilmiş. Genelde buraya kadar yükseliyordu. Bundan sonra birazcık düşüyordu. Ankara'ya gidene kadar ya bu seviyelerde kalacak ya birazcık düşecek diye düşünüyorum. Yarıladık. 8.9 litreye düştü. 9.4 litrelerdeydi en fazla arttığı yerde. Burada yine bir yokuş var. 130'la gidiyoruz adaptif sabitleyiciyle. Düz yolda 130'da giderken genellikle işte 3000 devir civarı, yokuş çıkarken 4000 devir, işte daha Bolu Dağı'nda olduğu gibi eğim fazlaysa işte 5000 devirler oluyor. Evet. Trafik yoğunlaştığı için hızımız düştü. Hızlanabilecek miyiz? Yani düz yolda olduğu gibi çok ani bir şekilde değil de yine de arkadaki aracı bekletmeden hızlanabiliyorsunuz, yani sıkıntı yok. Bu arada işte 130'un üzerinde aynalardan rüzgar sesi yoğun bir şekilde alıyor. Kötü asfaltta yol sesini kötü bir şekilde alıyor. Evet, yaklaşık 10 dakika mola verdik. Şimdi istikamet Ankara. Ortalamamız 9.1 litre. Bu sefer de Can Kurtaran geçidine doğru tırmanıyoruz. Yani 4000 devirler, 130 km hız. İşte yokuşta yavaşlayınca hızlanmak biraz zaman alıyor. Yani arkadan çok süratli bir araç geliyorsa ona göre davranmak lazım. Evet, Can Kurtaran geçidinden geçiyoruz. 1580 metre Ankara ili sınırı. Yani en yüksek noktayı 9.2'ni geçmiş olduk. Şu anda yokuş aşağıya 100 kata gidiyoruz. Devir 2500. Bolca bir viraj var. Yaşamadan dönüyoruz virajda. Arka tamponu kopmuş, haberi yok. Haber olsa bantlar oraya herhalde diyeceğim. Evet. Şu tırmanmadan hızlanalım. Adaptiften çıkıyorum. İşte kontrol bende oluyor. Yavaş yavaş hızını düşüyorum. Şu anda 125. Yokuş bitiyor zaten.
güven veriyor falan ama şu anda denemek için yapıyorum. Benim oturumda limitim 110. 110'da gayet güvenli gidiyorum. Belki biraz geç giderim ama rahat ve güvenli giderim. Çıkmıştık, düşelim şimdi. Çevre yolundan ayrılacağım. Toplamda bir 8 kilometrelik yolum kaldı. 8.4 litre ortalamam var. Depoyu fulllemiştim. Yol bilgisayarın gösterdiği haricinde ben de bir hesap yapacağım. Tekrar fullleyeceğim birazdan. Alt yazıyla yazarım videoyu. 3 kilometre sonra sağdaki çıkışa girin. 9 litrelere olur diye tahmin etmiştim ama iyi, 8.4 litre. Tabii bir sonuç sulandıralım. Az bir kilometre yolumuz var. Az bir şey daha inebilir. Artık adaptifi de kapatayım. Birazdan döneceğiz. Yola zannedersem 9.9 litre ortalamayla girmiştik. 8.4 ortalamayla çıkıyoruz. Tabi sabahleyin motorun yine çalıştırılması falan dur kalk gişelere kadar biraz artmıştı. Geçebiliriz ve geçtik. Ne kadar var? 2.7 kilometre.
Çift kamera kayıda başladı. 50 metre sonra sağa dönün. Sağa dönün. Yani mesafe olarak da 3 saat 10 dakikada falan gidiyordu. Yani molayı çıkartırsak. Şimdi 10 dakika mola, 5 dakika yakıt, 15 dakika. 2 saat 50 dakikadan 15 dakika çıkart. 2 saat 35 dakika. Yani yarım saat. Yani bu kadar hızlı gelmemiz yarım saat yolumuzu kısalttı. Valla güvenli gelip yarım saat daha geç gelmeyi tercih ederim. Ne kadar yakıt farkı oluştu. Burada hesap edeceğim. Yani ortalama daha önceden işte 6.3 ile 7.1 arası gittiğimi söylemiştim. 6.7 litre desek. Şu anda 8.4 herhalde değişmez. 1.7 litre. Toplamda da işte 300 kilometre yol 400 yaptık. metre sonra sağa dönün. 305 300 diyelim. Yani 5 litre 200 lira civarı bir fark oluştu. Bence bu ciddi bir fark. 110 ile 130 arası gelme fark 200 lira. Yani bunun 3 katı mesafede bir yola gitsen 600 lira fark yapıyor. Yani 200 lira fark. Yarım saat daha erken geleceğim diye 200 lira fark yapamam.